Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere orijinal pastane poğaçası tarifiyle geldim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabına 4,5 bardak kadar unu alıyorum. Ortasını havuz şeklinde açtıktan sonra 250 gram margarini ekliyorum. Dilerseniz tereyağı da kullanabilirsiniz. Oda sıcaklığında yumuşamış olmasına dikkat edin. 2 adet yumurtam var. Birinin sarısını üzeri için ayırdım. Kalan yumurtalarımı ekledim. 2 yemek kaşığı toz şeker, 1 paket instant maya, 1 tatlı kaşığı kadar tuzu ekledikten sonra üzerine 1 çay bardağı ılık su ekleyip yavaş yavaş hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Normalde bu tarifte kuru maya yerine yaş maya kullanılır. Dilerseniz yarım paket yaş maya da kullanabilirsiniz. Aynı zamanda mayayı, şekeri ve tuzu karıştırıp bu şekilde mayayı aktifleştirip de kullanabilirsiniz. Ben hemen hızlı bir şekilde hazırladım. Hamuru yoğurma kabında bir süre yoğurup toparladıktan sonra masada yoğurmaya devam ediyorum. Ben hamurumu yoğurmaya devam ederken buraya kadar gelmiş olan siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Hamurumu yoğurma kabında toparladıktan sonra kalan yarım bardak unu masada azar azar ekleyerek hamur güzel bir kıvam alıncaya kadar hamurumu yoğuruyorum. İçerisinde katı yağ olduğu için masaya bu şekilde yapışabilir. Unu azar azar ekleyerek hamur özlü bir hal alıncaya kadar yoğurmanız gerekiyor. İlerleyen dakikalarda hamurun kıvamını sizlerle paylaşacağım. Masada kullandığım unla birlikte toplamda 5 bardak artı 2 yemek kaşığı kadar un kullandım. Unun markasına ve kalitesine göre değişkenlik gösterebilir. Lütfen kontrollü ekleyin. Hamurum özlü bir hal alıncaya kadar hamurumu yoğurdum. Hamurun kıvamını hemen bu şekilde göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi oldukça yumuşak bir hamur. Elle yapışan kıvamda bir hamur oldu. Hamuru yoğurma kabına alıp üzerini streçle kapattıktan sonra kalınca bir sofra bezinin içerisine sarıyorum. Bu şekilde yaklaşık 1 saat kadar mayalandırıyorum. Mayalanma süresi odanızın sıcaklığına göre değişkenlik gösterebilir. Hamur 2 katına çıktıktan sonra hamurunuzu kullanabilirsiniz. Mayalı bir hamur olduğu için ilk etapta hamurun havasını alıyorum. Bu tarz tariflerde dikkat etmeniz gereken en önemli noktalardan birisi de bu arkadaşlar. Eğer hamurun havasını almazsanız yaptığınız hamur işi tariflerinden maya tadı ve maya kokusu alırsınız. Hamurumu şöyle bir toparladıktan sonra hamur kartı ile ortadan ikiye bölüyorum. Her bir parçayı 6 eşit parçaya bölerek bezelerimi hazırlıyorum. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız
Gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Hamuru elimle bu şekilde büyütüyorum. Daha sonra hamur kartı ile 6 eşit parçaya bölüp hızlı bir şekilde bezelerimi hazırlıyorum. Bezeleri hazırlarken yumuşak bir hamur olduğu için üzerinin güzel ve pürüzsüz olabilmesi için avucuma çok az sıvı yağ sürerek bezelerimi hazırlıyorum. Bezeleri göz kararı olarak kestiğim için ister istemez orta kısımdaki parçalar daha büyük oluyor. O yüzden ben elimle toparlarken fazla olan kısmı alıp küçük olanlara ek yaparak bezelerimi hazırlıyorum. Bezeleri hazırladım. Yağlı kağıt serdiğim tepsiye aldım. Elimi biraz yağladıktan sonra üzerlerine bu şekilde bastırıyorum. Bu şekilde bastırdıktan sonra 15-20 dakika kadar fırını 75 dereceye ayarladım. Bu şekilde tepsi mayası yapıyorum. Poğaçaları fırında tepsi mayası yaptıktan sonra yumurta sarısına yaklaşık 1 tatlı kaşığı kadar sıvı yağını ekleyip karıştırdım. Poğaçaların üzerine yavaş dikkatli bir şekilde sürüyorum. Yumurta sarısını sürerken fırçayı poğaçanın üzerine çok fazla bastırmamaya dikkat edin. Yavaş hareketlerle dikkatli bir şekilde sürün. Yumurta sarısını sürdükten sonra çatalı çok az yağladıktan sonra videoda görüldüğü gibi çiziyorum. Bu arada tepsi mayası yaptıktan sonra fırını 170 dereceye çıkartmıştım. Hemen hızlı bir şekilde poğaçalarımı pişirdim. Poğaçalarım fırından çıktı. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde piştiler. Üzeri yağdan ve yumurtadan dolayı çok az bir çıtırlık oluyor. Onun dışında yumuşacık bir poğaça oldu. Ben bu şekilde sade olarak hazırladım. Dilerseniz içli olarak da hazırlayabilirsiniz. Zeytinli, peynirli, patatesli istediğiniz gibi bu tarifi hazırlayabilirsiniz. Yumuşacık göz göz bir poğaça oldu. İlerleyen dakikalarda iç dokusunu da sizlerle paylaşacağım. Sizler poğaçanın güzelliğini izlerken bu arada ben de videonun sonuna gelmek üzereyim. Sizlere veda edeyim. Bir videonun bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz bu videodan sonra kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.